Selamlar arkadaşlar. Yeni bölüme hoş geldiniz. Ee, Şu anda görmüş olduğunuz üzere bayağı bir optimizasyon yaptım. Yolların yükseltilmesi olsun, şu arada çalışan kamyonlar olsun. En azından bu bölüme başlamadan öncesinde bir artıya yazmaya başlayalım. Biraz daha eğlenceli geçsin diye düşündüm. Buralarda çalıştırdığım 3 kapasite var. 2 tane kepçe çalıştırmaya başladım. Buradaki kapasitenin tamamı doldu. Ve buradan şu anda normalde hemen şuradaki dörtlük slottan dolduruyordum, ancak kamyonların burada dolum süresi ciddi anlamda uzun sürüyordu. Bu nedenle hemen yanına bir tane doldurma istasyonu yaptım. Yukarıdan dökme bir şekilde ve nereden baksanız %300 daha hızlı bir şekilde dolduruyor bu kamyonları. Şimdi kamyonları nereye gönderiyorum peki bu artıya yazma durumunda? İnşaat araçlarıyla birlikte servis arabalarını da göndereceğim şuradaki sınır kapısına. Sanırım şöyle bastığımda biraz daha hızlı oluyordu. Bu sınır kapısına gönderiyorum, bu bir. Aynı zamanda şöyle aradan bir yol çektim. Bir ikinci sınır kapısına da dayandım. Kamyonların çok büyük yoğunluğu da buraya gidecek artık. Sadece buradan sınıra satış yapımı olacak. Şu anda içeriden bir tanesi de dışarıya çıkıyor. Buradan aşağıya doğru da indiğimizde şöyle şuradan bir bağlantı çıkarttım. Şimdi burada iki tanesinden üretim yapıyoruz ki burayı boşaltamıyor henüz. Buradaki üçlünün inşaatı bitti ancak henüz işletmiyoruz. Burayı boşaltabilmek çok da mümkün olmayacak aslında. Burayı boşaltma konusunu nasıl yapacağız? Şöyle, çok fazla boşaltma dedim ya. Şöyle şuradan direkt üretime başlayacağız. Başladığımız üretimden sonrasında bunlarla alakalı bir depolama alanı falan olacak. Buradan da aynı bir şekilde işlem yapacağız. Burayı iki tanesi yetersiz kalabilir. Yanına üçüncü, dördüncüsünü falan da ekleyeceğiz bunun. Aynı zamanda trenden de buradan çekim işlemini yapacağız. Bu bölüm aslında tren inşaatının başlangıç bölümü olarak düşündüm. Buradaki binanın inşaatı bitti. Hiçbir şekilde daha treni falan da satın almadım. Yani ray inşaat binasını satın almadım. Aynı zamanda bunun hemen yanına da binanın ihtiyacı olan malzemeleri getirebilmesi için dağıtım ofisi koydum bir tane. Şimdi dağıtım ofisinde burada neye ihtiyacımız varsa hızlısından bir bakalım. Ondan sonra da satın alalım. Yavaş yavaş doldurmaya başlasın buraya. Çakıl taşı, prefabrik, çelik, tuğla, port. Bunlardan hepsini birden çekebilmesi için şimdi buraya bir damper almamız gerekiyor. Bir tane damper alalım. Bu çakıl taşını haydi haydi dolduracaktır. Ondan sonra kapalı kasaya ihtiyacımız var mıydı? Çelik kapalı kasayla taşınmıyor ama elektronik komponent taşınıyor. En azından o elektrik komponenti de bu kapalı kasa getirsin. Aynı zamanda açık kasaya ihtiyacımız var. Dampere tıkladım yalnız. Şuradan bir tane de açık kasa alalım. O malzemeleri o da çekebiliyor. Şimdi eksiğimiz ne kaldı? Brick, prefabrik steel, board. Bunların hepsini açık kasa çekebiliyor. Tamamdır. Burada ekstradan bir şeye daha ihtiyaç olacak işletim esnasında. Neye? Tabii ki yakıta. Bir tane de yakıt tankeri alıp koyalım buraya. Özür dilerim. Ondan sonra da buranın araçları geldiğinde hızlısından zaten işlem yapmaya başlar. Sınırın yanında bir tane yakıt istasyonu vardı. Gidip gelirken oradan doldururlar. Yeni connection, yeni bağlantı. Buraya boşaltım yapacak. O yüzden buradan dolduracak. Unload değil. Load. Buraya boşaltacak. Buranın malzemelerini bu şekilde dolduracak. Aynı zamanda daha öncesinden satın aldığım bir açık kasa burada bekliyor. Şimdi ben bu açık kasayı öyle bir planlayacağım ki ray inşaatının cihazını taşıyacak buraya. Oradan dolduracak. Buraya da götürüp bırakacak. Bu esnada seçim esnasında da dolum bitene kadar bekle seçeneğini mutlaka işaretliyoruz. Orada alıyor almıyor, ne oluyor ne bitiyor tam olarak belli olmuyor çünkü. Şimdi ben buna startı vermedim henüz. Şuraya geliyorum.
Yeni cihaz satın al diyorum ve disassembled olarak görünüyor. Bir tane bundan satın alıyorum. Ondan sonra bakıyorum sınırda geldi mi o? Evet gelmiş. Sınırda bekliyor şu anda. Buna startı verelim. Yavaştan gitsin oraya. Bakalım tek seferde yapabilecek miyiz bu sefer? Bir önceki seride bunu yapmaya çalışırken birkaç kere böyle bir debelenmiştim. Yapamama vaziyeti olmuştu bir kere de. Bu sefer inşallah öyle olmaz. Evet doldurdu. Şu anda dolumunu tamamladı. Ve tamamıyla doldurmadan çıkmayı seçmiştik ya. O yüzden orada bekliyor. Şu tiki kaldırdığımızda oradan çıkacak. Ve inşaat ofisine doğru gidecek. Öyle izleyelim mi? Ve de bıraktı. Bu cihaz şimdi ıvır zıvır değişik değişik malzemeleri sırtına yüklemeye başlayacak. O yüzden bu olayın olmasını istemiyorum. Tekrar depota çekiyorum ben bunu. Geçen seferki seride uranyum oksit falan filan bir sürü şey almıştı böyle bir. Onlarla takılıyordu ortalıkta, götürüyordu, getiriyordu, tekrar sınıra satıyordu falan. En azından o durumlar söz konusu olmasın. Evet. Şimdi buraya geldiğine göre ve malzemeleri de yavaştan tamamlamaya başlamışlar. Elektronik komponent gelmiş, henüz yakıt gelmemiş, o yüzden kımıldayamaz zaten. İşçi olmadığı için de kımıldayamaz. Buradaki malzemelerin tamamının dolmasını biraz daha bekleyelim şimdi. Bu bekleme esnasında şunu yapabiliriz. Şuna tıklayıp bir kere daha göstereyim. Buradaki artı işaretine tıkladıktan sonrasında inşaatını beklet seçeneği var. Şu yandaki yolu yapmasını istemiyorum. Bunu bekletsin abi. Tekrar bitirelim önce. Bunları beklet. Aynı şekilde şuradan şu bağlantıyı da beklet. Bunları da beklet. Bunu otomatikman bekletiyor zaten. Burada bir tane daha seçmediğim şu çapraz var. Bir de şu çapraz var. Şu çaprazları da beklet. Tamam. Ondan sonra aşağıya doğru inşaatı yapma. Sadece yukarıya odaklan. Bunların hepsini beklesin diyoruz. Yani öreceği yol direkt sınıra. Şuradan şöyle sınıra doğru dönen yol. Neden? Bu yolu bitirsin ki sınırdan disassembled olarak yani parçalı bir şekilde alamadığımız çok çok daha ağırlığı yüksek olan şu cihazı alabilmek için. Fark ettiyseniz en alt kısmında 70 speed bölü level yazıyor. Bizim şu anda aldığımız 10. Yani 7 katı daha hızlı çalışacak ki bu inanılmaz bir sürat. En azından hızlı hızlı tren raylarının döşeme işlemini yaparız. Alacağı bayağı bir mesafe var artık. Ve bu bölümün de hatta bölümün demeyeyim bu haritanın da en büyük handikapı yolun uzaklığı. Şu aşağısıyla sınır kapısının arasında 10 kilometre gibi bir süre var. Mesafe var. Haliyle bu ekonomiyi de bayağı bir etkiledi. 1 milyonluk bir kredi çektik ki artı 89'dayız şu anda. Bu 1 milyon bizi bu işlemlere kadar getirebildi. Bunu hafifinden eritebilmek, geriye ödeyebilmek gerekiyor. Peki ya ödeyebilecek gibi bir vaziyetimiz var mı? Hemen bir bakalım. Son ay ne yapmışız? Sovyet bloktan 20 binlik almışız. 31 binlik satmışız. Artı 11 bin gibi bir şeyimiz var. Ama import ettiğimiz cihazlar olduğundan dolayı eksi yazmışız. Şimdi herhangi bir araba, cihaz, herhangi bir şeyi satın almayacağız. Artı 11 bin biraz daha üzerine ekleyecek.
Aynı zamanda belki satış miktarını arttırabilmek maksadıyla belki araç alırız. Almayacağız dedim ama şuraları aktif hale getirir, sınıra doğru göndeririz. Oralardan gelecek olan miktarı da biraz arttırmış oluruz. Oraları çalıştırmış oluruz. Böyle bir kafaya doğru gidebiliriz. Baktığımda boşta kalma vaziyeti şunlarda olmuyor. Bunlara 8 tane araç planladım. 8 araç kendi aralarında araçların arasındaki mesafeyi de ölçümleyerek eşit bir şekilde gidip geliyor. Bunlar burada dolduktan sonrasında çıkacak, yenisi gelecek gibi bir pozisyonu var zaten. Aralarında çok az bir S var. Belki 2-3 araba daha girer ama sınırı da o kadar fazla zorlamaya da gerek yok. Arkada bekleyen 3 tane yer var. Aynı zamanda şurayı hızlandırdık. Belki buraya ekleriz. Şuraya doğru giden araçların miktarını biraz daha fazlalaştırırız. Çünkü gelen arabaların arasında bayağı bir mesafe var ve burası aynı anda 2 tane dolum yaptırabiliyor. Bu nedenle burayı belki upgrade ettirebiliriz. 88.000 kenarda boşta paramız var. Bu boştaki parayı biraz değerlendirelim. Sanıyorum 2-3 araç gibi bir şey alabiliriz damper. 2 tane alsak kenarda da biraz kalsa iyi olur. Onlar gelsin. Onları da planlayalım oraya. Her biri nereden baksanız 700 ruble gibi bir her gidiş gelişte 700 ruble gibi bir şey yazacak artıya. Peki ya bizim harcamalarımız nereye gidiyor? Neye harcıyoruz biz? Gördüğünüz gibi çeliğe, elektronik komponente, yakıta 3500 gibi bir şey harcamaya başlamışız. Devamı da çok önemli değil. Ama esas olarak çeliğe harcıyoruz biz. Çelik bizim bir elimizi büküyor. Geçen seride de aynı durum söz konusuydu. Çelik üretebilecek hale gelmemiz gerekiyor ama öncesinde tabii ki şehri konumlandırmak gerekiyor. Şehrin hareketine başlamadan da sağlam bir miktar artıya yazmamız şart. Şöyle bir artı 30.000 artı 40.000 bandını ilk başta bir görelim. Tren geldiğinde zaten o 30.000, 40.000, 100.000'i görecek. Çok çok daha iyi olacak. Şu anda sınırdan ne alıyorsa nasıl bir eksiye çekmektir bu? 8.000 gibi bir şey harcadı ya. Evet, eksi 48.000 yeni araçlar aldığımız için almayacağız dedim ama tutamadım kendimi. Daha fazla kazanmak mahiyeti var. Yeni yılınız kutlu olsun bu arada. Yeni yılın ilk günü. Eski yılında son gününde saat akşam 7'de falan bir video çekmiştim. Hızlısından şöyle bir yarım saat. Hatta bölümün sonunda şey yapmayı unutmuşum. Mikrofonu açmayı unutmuşum. Kendi kendime konuşmuşum ve o şekilde de editlemişim ben o videoyu. Videonun sonundaki sessizlik sonradan dikkatimi çekti. Bayağı bir sabah sanırım. Ondan sonra oraya böyle bir iki müzik falan bir şey koydum ki izleyici orayı da izlemek istiyorsa canı sıkılmasın diye. Ufak bir hatam olmuş yani. Şimdi burada yapabileceğimiz ekstradan ne var? Ne var? Şuranın yollarını bu arada genişletiyorum. Geliştiriyorum daha doğrusu. Şuranın inşaatını da tamamladıklarında, aynı zamanda şu aranın konveyörünü de tamamladıklarında buradan da hafifinden işlem yapmaya başlama durumu çıkartabiliriz. Yukarıya doğru baktığımızda artık burası hafifinden gidip gelmeye başlamalı değil mi? Buranın çalışması için neye ihtiyaç var? Tabii ki servis aracına. Buraya tıklayalım. Oraya çekeceğimiz servis araçlarını satın alalım. Çok büyük bir kapasiteye gerek yok. Zaten orada 25 kişi çalışacak. Kalkıp da kapasitesinden fazla bir şeyi dayamaya gerek yok oraya. Şurada bir tane 8'lik gördüm. O 8'likten biraz planlasak mı acaba? Baslara tıkladığımda zaten tek sayfa var. 8'likten planlayalım. 4 tane planlasam aralarındaki boşluk, yol da uzun. 6 tane planlarsam hiç boşluk olmadan oranın işlemlerini hızlısından halledebilir. Damperlerimiz gelmiş. Dampere tıklıyorum. Yeni durak diyorum. Şuradan dolum istasyonunu doldurması için seçiyorum. Sınıra yaklaşıp aradaki mesafeye bakın ya. Sınırı işliyorum. Buraya da boşaltım yapıyorum. Bunu kopyala ve bu araç için de uygula diyorum. Kapatıyorum. Escape tuşuna bastığınızda şu seçim gidiyor.
Ondan sonrasında burada start butonları beliriyor. Start'a bastığımda oradaki nerede o? 10 aracı çıktı. Alüminyum truck doldurumundan Litopa'ya doğru gönderiyor. Litopa da burası. Burası 8 araçtı. 10 araca doğru çıktı. Şu anda sınırdan satımımızda da 24-34 tane araç çalışıyor. 34 araç da bize aylık 30 bin gibi, 31 bin gibi bir rakam getiriyor. Şimdi işte yeni eklenenlerle birlikte 32-33 olur bu rakam. Yavaş yavaş bu 33'ü nasıl daha arttırabiliriz? Biraz kenarda para biriksin, o krediyi ödemeden öncesinde arttırırız ya. O 3 tane inşaatını bitirdiğimiz arka planda duran yerleri kepçe koyarız. Ondan sonra 8-8 oraları da planlarız. Buradaki yoldan 35 kilometre zaten aracın hızı. Yolda 35 kilometreyi karşılayacak düzeyde. Şuna baktığınızda Mud Road maksimum hız 35. Yani buradaki yolu geliştirmeden bedava olan yoldan buradaki sınır kapısını kullanıyoruz. Böyle trikleri kullanmadan da zaten bu zor modu oynayabilmek çok zor. Bu trikleri kullanacağız. Evet. Bakalım ne yapmamız lazım. Buradaki inşaat alanından bahsetmedim bu arada. Şuraya yan yana 4-5 tane inşaat alanı koymuştum ya. Bekleme esnasında bunlar beni delirtti çünkü herhangi bir malzeme olmayan yere işçi yığıyor. İşçi yığdığı yerden yani malzeme yığdığı yere işçi götürmüyor falan. Bunun tarzında bir saçmalık vaziyeti vardı. Ondan sonra ikinci binaya koydum. Onların içindeki 20 aracı da hemen bunu aktardım. Nasıl aktarım yaptığımı önceki bölümlerde de göstermiştim. Hemen depotunu değiştir diyorsunuz. Şu anda da gösterebilirim. Şurada Change Workplace dediğinizde istediğiniz yere aktarabiliyorsunuz bu araçları. Onların hepsini aktardım ve sadece burada şu anda yakıt istasyonu kaldı. Yakıt istasyonları şart. Şimdi oradaki sınıra ben arabayı nasıl gönderebiliyorum bu arada? Araçların yakıtının bitmesi ihtimaline karşı bedava olan versiyonda buraya bir tane istasyon koydum. Ne olur ne olmaz diye. Aynı zamanda sınırın dibine de bir tane koydum. Peki ya bunları nasıl dolduruyoruz diye soracak olursanız şurada. Bunları nasıl dolduruyoruz diye soracak olursanız zaten şurada sınırın dibine bir tane distribution alanı, dağıtım alanı koymuştum. Şuradaki dağıtım alanını kullanıyorum. Road Depot bu. Construction Office şurası. Evet, buradan sağdakini dolduruyorum. Hemen aşağıda bir tane daha Distribution Office'i koydum zaten. Ondan da hemen o yola doğru gönderiyorum şuradan. Bunlar da sınırdan yakıtı çekiyor, bekletiyor. Depolar boşaldıkça gönderiyor. Aynı zamanda buradan kepçeler çıkmasın diye buranın yakıt dolumunu sağlayabilmek adına bunlara yine dağıtım ofisinden task ekleyerek işlem yaptırıyoruz, haberiniz olsun. Öteki türlü kepçeler çıkıyor, sıra bekliyor falan, bunun tarzında vaziyet oluyor. Verimliliği biraz daha yükseltiyoruz. Bunun tarzındaki püf noktalar zaten zor modu oynanabilir hale getiriyor. Öteki türlü eksiye yazıyorsunuz habire. Kredi belli bir yerden sonra kredi çekebilme kapasitesi de doluyor. Herhangi bir para da kalmıyor. İnsanlar açlıktan kaçmaya başlıyor falan, bunun tarzında bir son söz konusu oluyor. O yüzden artıya geçebilmek ve artıda tutabilmek kazancı çok değerli. Bunu başardığınızda zaten oyun akıyor, devamı geliyor. Habire ekliyorsunuz üzerine, habire farklı sınır kapılarını kullanarak farklı cihazları veya ürettiğiniz malzemeleri satabiliyorsunuz. Cihazları dedim, inşallah o kısmına geçeceğiz bu seride de. Hızlısından aslında istediğim şey uçak üretmek. Alüminyumu üretiyoruz zaten. Ürettiğimiz alüminyumu neden işleyip de kullanmayalım? Şu anda sadece alüminyum kullanan production uçakta var. İki tane storage koyacağız yanına. Biri çelik, diğeri alüminyum. Aynı zamanda plastik, elektronik komponent, fabrik falan filan, bunların hepsini yanına bir şekilde bir yerlerde üretip getireceğiz. Ondan sonrasında da uçakları havalandırmaya başlayacağız. Sınırdan turist çekeriz uçakla. Birkaç tanesini de kullanırız uçakların. Ondan sonrasında gemi üretimine başlamak istiyorum. Sınıra doğru yaklaşırız. Yaklaştığımız sınırda da petrolü çıkartmaya başlarız. Aynı zamanda şöyle güzel bir alan çıkartırız orada. Hem uçak hem gemi. Ondan sonrasında da arabaları üretmeye başlarız. Güzel güzel. O arabalarla da hem halka dağıtırız
hem de sınıra ihraç edip paramızın gözüne vururuz. Şimdi ben burada biraz oyunu duraksatıyorum. Pardon, videoyu duraksatıyorum çünkü yapılması gereken işlemler var. Herhangi bir gelişme olduğunda tekrar başlatacağım. Kaldığımız yerden devam edelim. Şöyle uzaktan bir görüntü aldım. Sınır kapıları şu hizalarda kalıyor. İnşaat merkezi burada. Tren rayı inşaat tesisi burada. Burada bir tane daha sınır var. Aslında burası NATO sınırı ama bu parayı henüz kullanmaya başlamadık. Kullanmaya başlayacağımız zaman da oraya bir yol çekeriz mutlaka. Buradan aşağıya doğru çektiğimde de burada da alüminyum işleme tesisi. Şimdi bu tesisi aslında yukarıya doğru vermeye başladım ben. Haliyle şu inşaat merkezinin hizasına kadar büyük bir ihtimalle gelecek. Bunun prosesini ben size tekrar hatırlatayım. Şöyle bir prosesi oluyordu. Ee, Önce bunu alüminyum okside dönüştürmemiz gerekiyor. Boksit işleme tesisini yaptık. Bir tane yan yana koyduğumuz en son bina boksit işleme tesisiydi. Alüminyum plant yapacağız ama öncesinde o ürettiğimiz işlenmiş boksiti de bir de yerde depolamamız gerekiyor. Alüminyum plantına geçtiğimizde ihtiyacı olan şey kimyasal ve kömür olacak. Kömür de kimyasalı da başlangıçta sınırdan satın alarak başlarız. Sonrasında kömür üretimine ama geçmemiz gerekiyor. Onun planlamasını yapmamız gerekiyor. Bir sonrasındaki seviye de yine kimyasal ve elektrik gerekiyor bayağı bir. 141 megawatt gibi bir şey çekiyor ki inanılmaz. Yani şehrin elektriğini dalgalandırır bu. Buna özel bir şey yapmamız gerekiyor. Elektrik üretimi yapmamız gerekiyor. 141 megawattı nasıl karşılarız yani? Bak şöyle anlatayım. Mesela kömür 1400 megawatt gibi bir şey çıkartıyor. 1400 megawattın belli bir yaklaşık %30'u kadarını şeyde kullanıyorsunuz zaten. İsmini siz söyleyin. Şehrin işletiminde, diğer fabrikaların işletimine geçtiğinde o da bir yaklaşık %40 civarı bir şey yiyor. 141 megawatt'a dayadığımızda buraya bundan belki 2 tane koymamız gerekecek. O elektrik üretim tesisi tek tesis yeterli kalmayacak. 2 tane yapmamız gerekiyor. Bunun da malzemesini dışarıdan çekmekten ziyade hemen şöyle bir planlama kısmına doğru geçelim. Şöyle büyüttüğümde haritayı bizim en yakınımızda burada kömür var. Bu kömürü işlemeye şehir merkezinin yakınında elektrik nerede üreteceksek bir de hem alüminyumun yanına doğru çekmemiz gerekecek. Trenle çekeceğiz bunu. Ondan sonrasında şu sol alt köşeden kömürün hemen yanından şuradan yani demiri işlemeye başlarız. Demiri de bir işletim tesisini bir alana planlamak lazım. Hem kömürü hem demiri buluşturup çelik üretimine başlayıp şehrin oraya doğru çeliği de göndermemiz gerekiyor ki inşaat zamanında çelik bizim en fazla belimizi büken kısımdı. Şehri yaptıktan sonrasının planları aslında bu. Yani herhalde bir 5 bölüm sonrasının planını yapıyorum şu an size. Ama gidişatı da bu şekilde akılda belirlemediğimizde çok spontane kalıyor. Şimdiden böyle bir belirlemeyi yapmak istedim. Evet. O zaman yavaştan tren rayının inşaatına başlamayalım mı? Araçlar geldi buraya. Buradan yeni durak diyoruz. İnşaat binasına tıklıyoruz. Ondan sonra da böyle şuraya tıklıyoruz. Sınır kapısına. Bu planı kopyala diyoruz diğer araçlara da. Escape'e bastığımızda bir kere hemen yanında start butonları çıkıyor zaten. Start butonlarına basıyoruz. Benim gibi hatayla aracın menüsünü kapatıyorsanız 2 kere daha tıklayın. Şuradaki hattın detaylarına gelin. Şurada bu hattaki araçların arasındaki mesafeyi hesapla ve araçları arka arkaya gönderme butonu durumu var. Göndermemesini sağlama butonu var. Ona mutlaka tıklayın ki sınır kapısında da zaten 28 işçi var. Arka arkaya gittiğinde hem orayı boşaltıp boş gitmesinler hem de orada 25 kişi çalışması gerekiyor. Kapasitesi de o. Oradan adamı diyelim çektiler. Buraya da 40 kişiyi dayayıp da boşu boşuna 25 bile değilmiş, 20'ymiş. Artıramıyor muyuz? Artıramıyoruz.
Öyle bir aksaklık yaşanmasın. Bunlar ufak trikler ama zor modda işe yarıyor. Bu işlemi de bitirdikten sonrasında kahvemden bir yudum aldım. Artık yolları da asfaltladığımıza göre bu kadar tek gidiş tek geliş haline getirebiliriz. Buradaki yol sekmesinden sonrasında mavi tekil oka doğru basıyoruz ve buradan yukarıya doğru bu yolu hafifinden vermeye başlayalım. Burası artık tek yön. Dersten geliyorum baba. Burası artık tek yön. Sınıra buradan gideceksiniz. Aynı şekilde sınır çıkış kapısı da burası. Sınırdan çıkarken de bu yolu kullanınız. Herhangi bir işaret koymaya da gerek yok henüz. Evet, buradan yine aşağıya doğru verelim. Böyle buraya kadar. Buradaki nodu sökemedim, ne yazık ki yapamadım. Çok da önemli değil. Buradan yukarıya doğru veriyoruz. Ve artık bir gidiş bir geliş yolumuz var. Sınır kapısından itibaren aşağıdaki döner kavşağa kadar çekmek istiyorum ama diğer hattını da yapmam gerekiyor onun. Şimdilik bu kadarı yeterli zaten. Bu esnada bu gidiş gelişi ayırdığınızda dikkat etmeniz gereken ayrı bir husus daha var. Aralarındaki bağlantı yollarını yapmazsanız buraya erişimi hiçbir şekilde sağlayamazsınız. Veya bu noktadaki bağlantı yolunu burayı bağlamazsanız buraya sadece buradan sınır kapısına doğru gidebilirler. Diğer tarafa doğru dönemezler. Bu da bir hataya sebep olur. Lütfen buna da dikkat edin oyununuzda. Hatırlatmadan sonra bakalım buraya işçi gelmeye başlamış mı? Şu an 8 kişi çalışıyor. Malzememiz de var. Hatta beyefendi ufak ufak ağır ağır başlamış ray döşemeye. Elektrik hatlarını döşemeyeceğiz şimdi. Geçen seferkinde elektrik hatlarıyla birlikte bu yavaşlıkla yapmaya çalıştık. Artık böyle gına gelmişti bana. Ağlatıyordu beni neredeyse. Bu hatayı siz de yapmayın. İlk başta normal rayı döşesin abi. Ondan sonrasında üzerine elektrik direklerini döşer, elektrikliye dönüştürürüz o hattı. 10 level'lık bir araç. En üst derecedeki rayı yaptırmaya çalıştığınızda zaten yavaşken daha da ağırlaşıyor. Şimdi biraz daha hızlı bir şekilde bu prosesi yapacağız. Kenardaki paranın birikmesini bekleyeceğiz. Kenardaki para yaklaşık herhalde 200 bin gibi bir şey, 111 bin gibi bir şey lazımdı bize. O 111 bini biriktirdikten sonrasında bu cihazı satıp onun yerine 70 level'lık ray döşeme cihazını alacağız. Ve ondan sonra buranın ikinci hattını döşeriz. İkinci hattının planını da uzatırız aşağıya doğru. Burada tek çıkış vardı zaten. Storage'ın orada. Storage'ın dibine kadar neredeyse geliriz. Şurayı bir 8-9 vagonluk hizayı yani tek hat olarak verir. Bunun yanından bir tane planlama çıkartır. İkinci rayı oradan veririz. Yine bir gidiş bir geliş olur. İki tane hat hatta iki tane tren çalıştırma durumunu yaratırsak diye yapıyorum bunu. Gelen araç en azından burada geliş hattında bekler. Gidecek olan buradan çıkar gider, diğeri yanaşır. Öteki türlü tek hat üzerinde ikisi birden köprü üzerindeki keçi gibi kalacak. Evet, şimdi buranın inşaatı başladı. Nasıl yapıldığını gösterdim. Ekleyebileceğim herhangi bir şey var mıydı? Bunu anımsamaya çalışıyorum. Daha fazla oyalamadan. Şimdi burada aslında şu yolun da emini başlatalım. Asfalta dönüştürelim bu yolu da. Burayı da bir gidiş bir geliş haline dönüştürelim yavaştan. Böyle burada not herhangi bir şekilde var mıydı? Varmış. Biraz daha yukarıda bir noktada olması gerekiyor. Böyle şurada. Buraya kadar bu yolu da asfalta dönüştürsünler. Buraya da bir hızlısından tek gidiş tek geliş yapalım. Hatta aşağıyı bitirmişlerse ki bitirmişler. Şurada ufak bir nodumuz vardı. Ulaşımını etkilemeyecek. Her ikisini birden aynı anda planlayalım. İki tane asfalt döşeme, iki tane de sıkıştırma cihazımız var zaten. Her ikisine de aynı anda başlasınlar. Bunun erişimini yukarıdan yaparlar. Aşağıdakinin de döner kavşağın oradan yaparlar. Her ikisinin de inşaatı aynı anda devam edebilir yani.
O yolu yükselttikten sonrasında bakalım tren ne halde. Evet, kendi çıkış yolunu eh, yarılamış. Bitiremez. Kolay kolay bu bölümde bitirdiklerini büyük bir ihtimalle göremeyeceğiz. 13 işçi çalışıyor. İşçi sayısı %50 civarında kalacak. 18 azalıyor şu anda. Yeni araç da geliyor. 6 araç bu yol mesafesiyle burayı aslında sağlıklı bir şekilde destekliyor. İçerideki 8 kişi bitmeden yenisi geliyor. 14'e çıkıyor. Ondan sonrasında tekrar düşüyor. Yeni bir aracın hemen şuralarda bir yerde gözükmesi gerekiyor ki bu cümlemi desteklesin. Evet, geliyor. Demek ki 6 araç burası için gerçekten güzel bir planlamaymış. İşçiden dolayı geçen seferkinde bir bekleme durumu söz konusu oluyordu ama aynı anda birden fazla yeri işletmeye çalışıyorduk. O nedenle aslında oluyordu bu bekletme durumu. Ve yollarımız böyle asfalt şeklinde değildi. Şimdikinde biraz daha hızlı bir şekilde asfaltladık ve servis araçları çok daha verimli bir şekilde çalışıyor. Neyi kastediyorum? Servis aracının maksimum hız kapasitesi 90. Biz mıcır yoldayken maksimum 60 da kullanabiliyoruz bu araçları. Haliyle asfalta dönüştürdüğümüzde tam kapasiteyle kullanabiliyoruz bunun tarzındaki cihazları. O yüzden asfalta dönüştürebilmek servis araçlarının verimliliklerinde gerçekten fark yaratıyor. Bir de asfalt yolda sınırdan ufak ufak adam çekmeye başladığınızda normalde şu anda 113 kişi bekliyor. Bu kadar beklemez. 20-30 civarında bekliyordu bir önceki bölümlerden de, bir önceki seriden de hatırlarsınız. Hem asfalt hem de sıklıkla araçlar buradan yabancı işçi çekmeye başladığında burası coşuyor. Aslında bu bekleyen işçilerle birlikte bizim aşağıda alüminyum işleme tesisini hafifinden işletebilir hale gelmemiz anlamına geliyor bu kadar bekleyen varsa. O zaman burayı işletmek için buraya bir tane biriktirme tesisi yapmamız lazım. Malzemeler biriksin. Aynı zamanda tren rayını da oraya planlarız. Ben neye tıkladım? Hemen şuradan General Cargo'ya geliyoruz ve Aggregate Storage'lara bakacağız. Pardon, Aggregate'lere geliyoruz ve buradan. Benim daha öncesinde yaptığım cihaz buydu. Alanda diyeyim daha doğrusu. Şimdi bu alanın aslında giriş çıkış alanı gerçekten de kısır kalıyor. Yol veya konveyör veya tren birbiriyle çakışacak bunda. Aslında bu yüzden bundan koymak istemiyorum. Bunun bir üst kapasiteli olan versiyonu da var. 8000 tonluk olan. Ve onun da bir üst kapasiteli olanı var. Bunları modlarla indirmiştim. Modların da linkini aşağıya bırakıyorum. Aşağıdan bakarsınız. İsterseniz siz de yükleyebilirsiniz tabii ki. Şunu planlarsam biraz daha sağlıklı bir düzen söz konusu olacak. Sağa sola birbirinden aykırı noktalara doğru çıkış olmaktan ziyade 3 tane giriş sağdan çıkış. Sağdan verecek. Bir tane de girişi de soldan verecek. Planlamayı biraz daha rahatlatmış olacak aslında. O yüzden buraya şundan koyayım ama bakın mesela şu aşağıdaki yol bana engel oluyor. Ben buraya konveyör çekemeyeceğim. O yolu bir kere daha yıkıp planlamam gerekiyor. Öncesinde konveyörü koyup yolu ona göre bir kavisle vermem gerekecek. Ama gerçekten de doğru olan tercih bence burada bu. CTRL tuşuna basıyorum ve biraz daha şöyle ince ayar yapmayı istiyorum ki yamuk durmasın burada. Şu anda yamuk duruyor. Böyle şuradan hizalarsam yamukluğu almış olacağım. CTRL tuşuyla yapıyoruz dediğim gibi. Böyle hafifinden zemini de düzeltip buraya yapıştırın bunu ya. Mükemmel. Şimdi buradaki yolu zaten burayı kullanmıyoruz. Öncesinde ben mıcırlamıştım. Biraz gelir yani oraya hafifinden masrafı boşa yaptık gibi bir durum söz konusu ama çok da büyük bir şey değil. Şimdi tekrar buraya konveyör çekeceğiz. Çekeceğimiz konveyörü de aslında şu anda ben tek giriş olarak yapıyorum. Yanlış. 3 girişli versiyonunu yapmamız gerekiyor. Evet, 3 girişli olan versiyonunu yaptığımızda bu stok olan şey. Bu arada bunun da yüksekliği ayarlanabiliyor. Oyun bununla alakalı güzel bir geliştirme yaptı. Şöyle ki şu anda mid tower seviyesinde. E tuşuna bastığınızda bunu daha da yüksek,
Yani mid'den high pozisyonuna doğru alıyor. 2 kademesi var. Daha da yüksekten çekebiliyorsunuz. Aşağısından bir şey geçirme durumunu yaratabiliyorsunuz. Bu bizim işimize şu anda yarar mı? Ben bunun yanına bir 3. tesisi daha koyacağımı düşünürsem 3. tesisi de şu araya sokamayacağıma göre böyle yukarıya doğru bir yere almam gerekecek. Bunu şu şekilde şöyle döndürerek yapmam gerekiyor. Buradan da bütün yolları karşılaması gerekiyor. Herhangi bir binme olmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Şöyle hafifinden CTRL'ye bassam, ufak ufak şöyle bir döndürsem öyle de karşılıyor aslında. 3. çıkışı da boşta bırakıyoruz. Oraya bir tane daha konveyör çeker. 3. binayı da oraya bağlarız. Şimdi buranın hızlısından yollarını da planlayalım. Öncelikle sen buradan işte bunun olması hoş değil. Buradan kastettiğim buydu. Birkaç kere deneme yanılma yapacağız. Buradan da çıkış yok değil mi? Birkaç kere deneme yanılma yapacağız ve o şekilde çözeceğiz. Buradaki planlamayı yaparız ya. Bu hattı kullanmayalım. Birbirinden farklı bir sürü indirdiğimiz şey de var. Mesela şunu kullanıyor olursak nasıl olacak? Bunda E tuşu çalışmıyor. Bu yine mid conveyor şeklinde kalacak ama yol planlaması biraz daha iyi pozisyonlamada. Şöyle hafifinden şuraya doğru çektiğimde şöyle bir açı vermem gerekiyor ki aynı zamanda aşağıyı da kurtarsın. Şu açıyı ya da 2 conveyor kullanacağız artık. Burayı kurtaracak bir alan olacak. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Tek gidiş tek geliş olan bir konveyörümüz var. Konveyörle burayı şu hizaya kadar çekeceğiz ki yolu kurtarsın. Ondan sonra şu konveyör şeyini kıracağız bir. Ondan sonra da buradan 3'ten 1'e versiyonunu alıp böyle bir planlama çıkartacağız. Ama şu anda da ne yazık ki yukarıdaki yolu kurtaramıyoruz. Şöyle biraz daha döndürsem yukarıdaki yolu şöyle kurtarabiliriz herhalde. Biraz daha yukarıya alamıyor muyum ya? Deneyelim. Yukarıdan aşağıya doğru yolu çekebiliyor muyum? Bu şekilde çıkış vermiyor. Ben bunu bir yapıp geliyorum hemen. Evet, aslında durdurmasaymışım da olurmuş. Şöyle yaptık. Buraya stok olan kuleyi high modunda E tuşuna basarak biraz daha yüksek olan modunda koydum. Şuranın çıkışını kapatıyordu. O yüzden buraya da bir gidiş bir gelişi biraz daha aşağıya hizalayacak şekilde koydum. Aşağıya. Buradaki modla gelen bir durum. Yukarıdaki stok. Aklınızda bulunsun sizin de o bilgi. Şimdi ben buradan şu yolu biraz önce denediğimde yayını açmadan şöyle bağlayabiliyordum. Aynı şekilde buradan da böyle getirebiliyordum. Biraz daha geriye doğru alayım. Şunların ikisini birbirine bağlayabiliyor muyum? Ama yollar birbirine bağlanmıyor. Peki buradan böyle bir hizalama yapmaya çalışsam olmadı. Buradan şöyle şuraya bağlayayım direkt. Ondan sonra da bunu buraya doğru bağladıktan sonrasında böyle bir hizalama yapalım. Yol biraz yıllık yamuk oldu ama herhangi bir aksiliği yok. Şunu da şöyle bağlarız. Aynı zamanda da buraya bir yaya yolu yapmamız gerekiyor ki buradaki konveyör hattının inşaatını yapabilsinler. Bunu da şöyle bağlayalım şuraya doğru. Ondan sonra şuradaki artı butonuna basıyoruz. Bunların hepsinin inşaatını başlat diyor. Evet. Depolama binasını bitirdikten, buradaki yolları bitirdikten sonrasında yeniden işçi ataması yaparız. Buraya bir yere bir tane otobüs durağı koyarız. Otobüs durağıyla şunların ikisini birden çalıştıracak. Hatta belki buraya 3. binayı da yapacağımızı düşünürsek güzel bir hattı belirler, oraya koyarız durağı da. İşleme tesisi verimlilikle o zaman çalışmaya başlar. Evet. Döneceğim. Bu arada kaydı durdurduğumda şöyle bir işlem daha aklıma geldi yapmak. Şurada 3 tane binada işçi çalışması gerekiyor. Totalde 30 işçi. Şurası 20. Yukarısı da 5-5.
Şöyle bir otobüs durağı planlaması yaptım. Yine ufak araçlarla 30 kişiyi taşırız buraya. Ve bunların üçünün işletimini sağlarız. Bu bize ne getirecek? Burada mıcır üretimimiz var. Burada çimento üretimimiz, beton üretimimiz var. Burada da hemen bakacağım. Asfalt üretimi olacak. Bunların üçü için de sınıra şu anda inşaat arabalarını gönderiyoruz. Çekmeleri için hem sınır rahatlar hem de üçüne birden para harcamamız azalır. Onun yerine işçiye çok çok daha az bir meblağı öderiz. Bu bizim artıya geçmemize biraz daha faydası olur bunun. Bu arada ayda yaklaşık bir 30 bin bandında bir para çekebiliyoruz artık artıya doğru. Harcamalarımız inşaatlarla birlikte bunu süspanse ediyor. Bu 30 binden 50 bin 60 bin bandına çıkabilmemiz lazım ki krediyi biraz daha hızlısından kapatalım. Bunun planlamasına geçmek lazım. Şimdi 32 bin hiçbir şeye yetmeyecek. Ya bir kredi daha çekeceğiz. Araç filosunun sayısını yükselteceğiz. Diğer sınır kapısında herhangi bir yığılma var mı? Hiçbir şey yok. Tek araba var hatta. Diğer sınır kapısına bir 16 araç daha göndersem aralıklı şekilde planlı. Burayı biraz daha yoğunlaştırırsam herhangi bir sıkıntı olmaz. Aynı zamanda o 16 araç da bize bir 15 bin gibi bir aylık getirisinin olması anlamına gelir. Bizim elimizi biraz daha rahatlatır. Bu ayın harcamaları biraz düşük gibi gözüküyor. Büyük bir ihtimalle geçen ay şuranın malzemelerini tamamlama durumu söz konusu oldu. Aynı zamanda da aşağıda yeni koymuş olduğumuz binanın konveyör çeliği. Aynı zamanda şurada çelik gerekiyor mu? Çelik gerekmiyor ama bayağı bir malzeme gerekiyor. Kesinlikle buranın inşaatına bir hemen suspend edelim. Neden? Bu malzemeleri ben sınırdan çekmek istemiyorum ya. Buradaki otobüs durağını hızlıya alsınlar. High priority. Buradaki yollarını da hızlıca aya alalım. Zaten bunların assign'ını kendiliğinden yapmış olması lazımdı. Şu iki yolun herhangi birini yaptığında ortasındakine de kendiliğinden assign olacak. Şu anda yapamıyoruz. Bağlantı noktası yok çünkü. Ondan sonra burası bitsin. Kendi asfaltımızı, kendi çimentomuzu falan üretir hale gelelim. Şu aşağıdaki kocaman biriktirme alanını böyle 200'lü 500'lü tonlu şeyleri en azından en altta mesela ikinci safhasında 1000 ton daha çelik gerekiyor. Aman çelik diyorum, beton gerekiyor, 500 ton mıcır gerekiyor. O malzemeleri oradan çekelim. Öteki türlü biz parayı kesinlikle yetiştiremeyeceğiz. Orayı biraz suspend edip bırakıyorum. Ne oldu acaba tren? Ha. Yakıt mı yok? Yakıt aracı burada niye bekliyor boşta? %30'un altına indiğinde değil biraz daha o zaman yüksekteyken alınız. Yakıt bekliyor ne demek? Buradan her şeyi sınır kapısından yüklüyor. Buraya hepsini koyması gerekiyor. Oyun yaklaşık bir inşaatları tamamlama kafasına girmiştim ya. Yaklaşık bir herhalde 4 saattir açık. Uzun süreli açık olma vaziyetinde bunun tarzındaki bug'lara girebiliyor. Kaydedip oyunu kapatıp açtığınızda bunun tarzındaki bu haller düzenleniyor. Ama gördüğünüz gibi mesela yükleme alanında da boşaltım alanında da yapmış olduğum herhangi bir hata yok. Burada bu araba boşta bekliyor. Burada da yakıt yok. Grevde mi acaba? Sosyalist devlette grev yapıyorum falan kafası. Grev hakkımı kullanacağım falan. Acaba bu arabayı bir deposunu değiştirsek falan baktan çıkar mı? Hemen şu aşağıda bir tane araç deposu vardı. Araç deposuna planlayalım bunu. Ondan sonra buraya eriştiğinde tekrar bunu oraya koyalım. Deneyelim. Zaten bu inşaat yavaş gidiyor. Bunun tarzındaki bug'larla ben çileden çıkıyorum ya.
Hakikaten. Normalde easy modda şuraya tıklıyorsunuz. Sınırdan rubleyle al veya dolarla al, işte euro bandındaki parayla al deyip de otomatik malzeme satın almayı yapabiliyorsunuz. Ama realistik modda bu öyle değil. O arabanın çalışması gerekiyor. Acaba nereye gidiyorsun sen? Geldin mi? Ha, o diğer araçmış. Seni şöyle bir planlama yapalım. Orayı sen bir hızlısından doldur. Sonrasında tekrar Distribution Office'a bağlarız seni. Buradan sadece yakıt dolduruyorsun. Buraya yakıtı boşaltıyorsun. Hadi yavrum. Şimdi yapacaktır o işi. Otomatikman böyle planladığınızda git gel git gel. Dolu olsa bile gidip geliyor. Arabanın üzerindekini boşaltamasa bile aynı şekilde devam ediyor. Bunu çok uzun süreli kullanmamanız lazım. Aklınızda bulunsun. Servis aracı çekiyor oraya işçiyi. İşçi boşta bekliyor. Neden? Yakıt yok. Yakıt kamyonunun şoförü grevde olduğundan dolayı kederlendim. Dertlendim, bir sigara yaktım o yüzden. Şimdi buradaki aksaklığı giderildik mi? Öncelikle bir buna bakmamız lazım. Buradan hemen hatlara bakalım. Aşağıda buradan görüyoruz. Bu aracı nerede olduğunu bir görelim. Aracın üzerine tıklayalım. Bir takibine başlayalım bu araç. Ne yapıyor? Nereye gidiyor? Evet, boşaltımı yaptı galiba. Bakalım bir daha. Yapmaya devam ediyor. Bu bir tur daha gidip gelsin. Çünkü kapasitesi yanlış hatırlamıyorsam 12 ton gibi bir şeydi bunun. 13 tonmuş. Bu 13 tonu ikinci defa doldursun. Bu esnada harcar 25'i fullleriz. Tekrar sonrasında Distribution Office'e atamasını yaparız. Ben bunu offline'dayken yaparım. Bakıyorum şu anda kayıt yaklaşık bir 50 dakikaya varmak üzere. Bu nedenle bölümün sonuna geldiğimizi belirteyim. Sizden rica edeceğim şey şu. Lütfen beğen butonuna yorum yapmaya, aynı zamanda da abone ol butonuna basmayı esirgemeyiniz. Bu benim kanalımın yükselmesine, daha fazla tanıtımının olmasına ve bu oyunun çok daha fazla bir kitleye erişimine olanak tanıyacak. Şu andaki kitle benim çok hoşuma gidiyor. Gerçekten çok kaliteli. Baktığımda 25 ve 45 yaş aralığındaki insanların izlediğini gördüm geçenlerde. O yüzden vay dedim, yaşlar birbirine tam ortalı böyle. Ben de 35 yaşındayım. Dedim kitle tam yaş aralığında. O yüzden hoşuma gitti. O yüzden sizin de desteğiniz olursa bu kitleyi biraz daha genişletelim. Bu oyunu daha fazla insanlara tanıtalım. Düzgün bir içerik çıkarmaya devam edeyim ben de. Herkes en zor modda oynayabilir hale gelsin Türkiye'de. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.